Amerika'da bir şehir, New York. New York City ya da kısaca New York, dünyanın en ikonik şehirlerinden biri. Meşhur gökdelenleri, hiç durmayan sokakları ve tükenmez fırsatlarıyla uyumayan şehir unvanını fazlasıyla hak ediyor. Hudson Nehri'nin ağzında New York eyaletinin güneyinde yer alan bu devasa metropol, tarih, kültür, yenilik ve çeşitliliği bir araya getirerek benzersiz bir deneyim sunar. Manhattan, Brooklyn, Staten Island, Bronx ve Queens ismindeki 5 ilçeden oluşan şehir yaklaşık 8,4 milyon kişiyi barındırır. Ve bu ülkedeki açık ara en kalabalık şehir olma unvanını verir New York'a. Şehir 1624 yılında Hollandalılar tarafından Güney Manhattan adasında kurulan bir ticaret kolonisi olarak doğdu. Hollandalıların New Amsterdam dediği şehri 1664'te İngilizler ele geçirince York Dükü'nün onuruna New York adını verdiler. Atlantik Okyanusu ile Amerika'nın iç bölgeleri arasındaki stratejik konumu şehri ticaret ve ekonomi için vazgeçilmez bir merkez haline getirdi. Yüzyıllar boyunca kültür ve finansın kalbi olan New York, bugün dünya çapında milyonlarca insanı kendine çekmeye devam ediyor. 17. yüzyılda Manhattan adasının güneyini elinde bulunduran Hollandalılar, her geçen gün genişleyen İngiliz istilacılara karşı bir savunma duvarı ördüler. O dönemde buraya duvar sokağı anlamına gelen Wall Street denildi. 18. yüzyılda bir köle pazarı olan Wall Street, 19. yüzyılda ise Amerikan finansının kalbi haline geldi. Ve bugün New York borsasına ev sahipliği yapıyor. Wall Street artık küresel ekonominin nabzını tutan bir finans merkezi. Burada yaşanan her dalgalanma dünyanın dört bir yanını etkileyebiliyor. Wall Street'teki ünlü boğa heykeli, ekonomik büyümenin simgesi olarak dünyanın her tarafından New York'a gelen turistlerin ilgisini çeker. New York metrosu, şehri birbirine bağlayan devasa bir ulaşım ağıdır ve dünyanın en yoğun metro sistemlerinden biridir. 1904 yılında açılan bu ağ, 472 istasyon ve 27 farklı hattan oluşur. Manhattan, Brooklyn, Queens ve Bronx gibi 4 bölgeyi birbirine bağlar. 24 saat hizmet veren New York metrosu, günlük yaklaşık 5 milyon yolcu taşır ve şehri yaşayan bir organizma gibi sarar. Manhattan'ın tam ortasında yer alan Central Park, dünyanın en ünlü şehir parklarından biridir. 1858'de açılan bu 800 dönümlük yeşil alan, peyzaj mimarları Frederick Law Olmsted ve Calvert Vaux tarafından şehir sakinlerine pastoral bir kaçış noktası sunmak için tasarlandı. Göletleri, yürüyüş yolları ve hayvanat bahçesiyle Central Park, şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için bir huzur sığınağı. Aynı zamanda konserler, kültürel etkinlikler ve spor aktiviteleriyle şehrin sosyal yaşamının ayrılmaz bir parçası. New York'un kalbinde yer alan ve dünya çapında ünlü olan tiyatro sahnelerinin bulunduğu Broadway. Burada her yıl sayısız ödüllü müzikal ve tiyatro oyunları sahnelenir. Broadway gösterileri, zengin prodüksiyonları, unutulmaz müzikleri ve etkileyici performanslarıyla hem yerel halkı hem de turistleri kendine çeker. Broadway'in en ünlü oyunları arasında yer alan The Phantom of the Opera 1988, The Lion King 1997 ve Chicago 1996'dan bu yana gösterimdedir. Ve bu oyunlar yıllar içinde pek çok ödül kazanmış ve milyonlarca izleyiciye ulaşmıştır. New York aynı zamanda medya ve haber dünyasının en önemli merkezlerinden biridir. The New York Times, Wall Street Journal, CNN, NBC ve diğer birçok büyük medya kuruluşu burada yer alır. Dünyadaki en büyük film ve dizi endüstrilerinden biri de New York'ta bulunmaktadır.
Hollywood kadar olmasa da şehir sayısız film ve dizinin çekildiği mekan olarak Amerikan sinemasında büyük bir rol oynar. Gösteri dünyası demişken Radyo City Music Hall'dan bahsetmemek olmaz. New York'un en ikonik mekanlarından biri olarak 1932 yılında açıldığından bu yana birçok unutulmaz etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Özellikle her yıl düzenlenen Radio City Christmas Spectacular Show ile ünlüdür. Ayrıca konserler, film galaları ve diğer büyük etkinlikler için dünya çapında tanınan bir sahnedir. New York hayallerin şehri olarak anılsa da aynı zamanda bir mücadele ve dönüşüm hikayesidir. 19. ve 20. yüzyıllarda yaşanan göç dalgaları şehrin kültürel dokusunu şekillendirdi. Avrupa, Asya ve Latin Amerika'dan gelen göçmenler kendi geleneklerini, mutfaklarını ve kültürlerini getirerek New York'u bir mozaik haline getirdiler. Chinatown, Little Italy ve Harlem gibi mahalleler bu çeşitliliğin en canlı örnekleridir. New York'un bu çok kültürlü yapısı şehrin yemek kültürüne de büyük bir çeşitlilik katmıştır. Çin'den İtalya'ya ve Brezilya'dan Hindistan'a çeşitli kökenlerden gelen yemekler New York'un sokaklarını ve restoranlarını doldurur. New York'un ikonik yemeklerinden olan bagel sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olurken şehre özgü New York cheesecake tatlılar arasında kendine özel bir yer edinmiştir. Bunun dışında New York'un sokaklarında gördüğünüz takolar, dönerler, pizza dilimleri ve seyyar yemek arabaları şehre özgü bir kültür haline gelmiştir. Ancak New York'un hızlı büyümesi beraberinde zorluklar da getirdi. 1970'lerde şehir finansal krizler, artan suç oranları ve kentsel çöküşle boğuştu. 1980'ler ve 90'larda ise büyük bir dönüşüm yaşandı. Suç oranları düştü, istihdamı destekleyici önlemler hayata geçirildi ve Times Square bir zamanlar tehlikeli bir bölgeyken dünyanın en parlak eğlence merkezlerinden biri haline geldi. 1904 yılında New York Times gazetesinin genel merkezini buraya taşımasıyla Times Square adını alan meydan, günümüzde devlet panoları, Broadway tiyatroları ve her yıl düzenlenen ünlü yılbaşı topu düşürme etkinliğiyle milyonlarca turistin uğrak noktasıdır. New York, Noel döneminde büyüleyici bir atmosfere bürünür. Çok renkliliğini Noel kutlamalarında da gösterir. Yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turist New York'a akın eder. Rockefeller Center'da 1933'ten beri ışıklandırılan dev Noel ağacı, Noel sezonunun başlangıcını müjdeleyen bir ritüeldir. Ağacın altındaki buz pateni pisti, etrafındaki muazzam süslemelerle birlikte unutulmaz bir Noel eğlencesi sunar. Bryant Park'ta yer alan New York Halk Kütüphanesi sadece mimarisiyle değil, milyonlarca kitap ve belgenin bulunduğu devasa koleksiyonuyla da dikkat çeker. 1911'de açılan bu Bio-Arts tarzındaki bina şehrin entelektüel canlıların bir simgesidir. Kütüphane, sergiler, okumalar ve kültürel etkinliklerle şehrin ruhunu yansıtır. New York, sporda da çok köklü geçmişe sahip bir şehirdir. Basketbol, Amerikan futbolu, beyzbol ve buz hokeyi gibi popüler sporlarla tanınır. Şehir, basketbolda New York Knicks, Amerikan futbolunda New York Giants, beyzbolda New York Yankees ve buz hokeyinde New York Rangers gibi ulusal çapta üne sahip takımlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu takımlar şehri sadece spor açısından değil, kültürel anlamda da şekillendiren önemli semboller haline gelmiştir. Ayrıca her yıl dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör yüzlerce sporcunun katıldığı New York Maratonu, şehrin uluslararası üne sahip bir spor etkinliğidir. New York'un silüeti 20. yüzyılın başlarından bu yana sürekli değişiyor. Empire State Building 1931'de tamamlandığında dünyanın en yüksek binasıydı. Bugün ise
11 Eylül 2001'deki trajedinin ardından inşa edilen One World Trade Center, Amerika'nın en yüksek binası olma unvanını taşıyor. Bugün bu devasa gökdelenin dibinde 11 Eylül 2001 saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla tasarlanmış olan Ground Zero bulunuyor. 11 Eylül anıtındaki iki anıtsal havuzun bronz panellerine saldırılarda hayatını kaybeden 2983 kişinin isimleri kazınmıştır. New York, sanat ve yeniliğin merkezi olarak tanınır. Metropolitan Sanat Müzesi, Modern Sanat Müzesi ve sayısız galeri küresel sanat sahnesini şekillendirir. Moda dünyasında ise Ralph Lauren ve Marc Jacobs gibi tasarımcılar New York'u bir stil başkenti haline getirmiştir. Onlarca yıl boyunca New York limanına ulaşan göçmenleri elindeki meşalesiyle karşılayan özgürlük heykeli New York'un simge yapılarındandır. 1886 yılında Fransa tarafından Amerika'ya hediye edilen bu heykel, göçmenler için yeni bir başlangıcın sembolü olmuş ve zamanla tüm dünyada özgürlük ve demokrasiyle özdeşleşmiştir. New York, Amerika'nın en zengin şehirlerinden biri olmasına rağmen, yüksek yaşam maliyetleri ve gelir eşitsizliği nedeniyle yaklaşık 100 bin evsize ev sahipliği yapıyor. Sokaklarda, metro istasyonlarında ve barınaklarda yaşayan binlerce insan, şehrin en büyük sosyal krizlerinden birini gözler önüne seriyor. Son yıllarda New York yeniden artan suç oranlarıyla mücadele ediyor. Özellikle bazı bölgelerdeki suç dalgası şehrin güvenliği konusunda endişeleri artırıyor. Özellikle Brooklyn ve Bronx'taki düşük gelirli bölgelerde hırsızlık, gasp, uyuşturucu ve dinsel suçlar günün her saatinde işlenebilir. New York hala dünyanın en heyecan verici şehirlerinden biri olsa da her geçen gün tekinsiz bir yer olmadaki ünü artıyor. Özellikle pandemiyle birlikte New York şehri her yıl biraz daha fazla göç vererek nüfusu azalan bir yer haline aldı. Cornell Üniversitesi tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre önümüzdeki 25 yıl içinde 2 milyondan biraz daha fazla New Yorklu başka eyaletlere göç edebilir. Şehirdeki aşırı yüksek kiralar ve yaşam maliyetleri nedeniyle birçok işçi New York'ta çalışsa da şehrin dışında banyolarda bulunan düşük gelirli konutlarda yaşamak zorunda kalıyor. Ancak unutmayın, New York, tarih boyunca zorlukların üstesinden gelmeyi başarmasıyla ünlü bir şehirdir. New York zor zamanlar yaşayabilir ama asla tamamen yok olmaz. Çünkü bu şehir milyonlarca hayalin ve mücadele ruhunun birleştiği bir yerdir.